Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda altın ve gümüşü değerlendireceğiz. Grafikte neredeyiz ve nerelerden işlem bakabiliriz? Bunları değerlendireceğiz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, bunlar kendi görüş ve önerilerimizdir. Şimdi böyle grafiğimizi tekrar açalım. Bakın haftalıkta satıcıların yutulduğunu görüyoruz. Bu çok güzel bir gelişme. Bütün satıcılar yutulmuş ve tam bir kapanış yapmış. Burada alıcıların çok güçlü bir şekilde topladığı bu grafik bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi günlüğü açıyorum. Günlükte belirttiğimiz destek bölgesine artık bunu silebiliriz şimdi geçiş olarak. Destek bölgesine gelmiş. Bakın şuradaki high seviyesinden hemen bir alıcı buldu kendisine. Ve güzel bir şekilde şuradaki en son yaptığı tepeyi de üzerinde kapanış yaparak dolu dolu alıcılı bir gelişim gösterdi arkadaşlar grafiğimiz. Buradaki peki durumlar gelecekte nelerle karşılaşabilir? Buradaki fiyat seviyesi. Bakın buradan yine minik bir satış gelip şöyle ufak ufak yoluna devam edebilir. Asıl satıcı burada bizi bekliyor arkadaşlar şu an. Satıcılı bölge bakın sert bir satıcı verdi. Bu satıcı güçlü bir satıcı, yani bütün altın grafiğini aşağı doğru indirebilecek bir satıcı buraya yerleşmiş şekilde. Burada artık bizi bekliyor. Bu satıcıdan önce yutulması lazım ki yoluna devam etsin. Tabi bu da zaman alacak. Mesela şöyle gidebilir. Buradan direkt satış yiyip burada bir birikim yapabilir. Daha sonra üzerine atmış olabilir. Veya direkt üzerine atıp şurada bir birikim yapacak. Yani bu bölgede, şu bölgede bir birikimi yapıp yukarı doğru atabilmesi lazım ki biz burada diyeceğiz ki tamam, trendin devamı gelecek ve artık daha yukarıdaki hedefleri konuşabileceğiz. Zaten trend yukarı arkadaşlar, şu an trend yukarı, daha da yukarı gidecek. Tabi hızı hakkında bir şey diyemeyeceğiz veya zaman hakkında bir şey diyemeyeceğiz. Şu an bu bölgeleri, bu seviyeleri takip ediyoruz. Buradan yukarıda ilk satıcı, ikinci ve üçüncü. Tabii bunlar birazcık yutulmuş olabilir. Yani bunlar biraz erimiş ya da bırakılmış olabilir. Ama şuradaki taze bir satıcı var. Bunun yutulması lazım. Bu da biraz zaman alacak. Ama fiyat yukarı doğru ufak ufak yoluna devam edeceğini düşünüyoruz. Güzel bir şekilde belirttiğimiz desteğe geldi ve bu destekten alıcısını buldu. Yoluna devam ediyor. Hiçbir sıkıntı şu an görünmüyor arkadaşlar. Peki grafikte biz de şöyle gümüşe bakalım. Evet, gümüşe baktığımızda haftalıkta altının gerisinde kalmış ve güçlü bir şekilde satıcıların hepsini yutulmadığını görüyoruz. Hatta desteğin daha altına sarkıp oradan bir alıcı bulduğunu görüyoruz. Tabi bu biraz daha volatil hareket ediyor. Daha böyle hızlı hareket edebiliyor. Dirençleri ve desteklerin altına inip daha sonra hızlı bir şekilde toparlama potansiyeline sahip. Burada şöyle günlüğü açalım. Günlükte yine güçlü bir alıcıyla karşılaştığını görüyoruz ve şuradaki bak son satıcıların yutulduğunu görüyoruz. Asıl hızlanma şu bölgede gelecek arkadaşlar. Yani asıl rally yapması, hızlı bir şekilde hareket etmesi şu bölgede olacağını düşünüyorum. Çünkü yukarıdan gelen bir trend çizgimiz vardı. Daha önceki videoda belirtmiştik. Yine burası bizi satıcı olarak karşılayabileceği çok güçlü, satıcıların yerleşmiş olabileceği bir bölge. Tıpkı altında olduğu gibi buradan red yiyip tekrar buraları doldurmak isteyebilir. Veya üzerine çıkıp şurada bir akümülasyon yapabilir. İşte bundan sonra hızlı bir şekilde rally'e başlayacağını düşünebiliriz. Kendi açımdan öyle. Peki şimdi buradaki omuz hizası var. Yani şöyle bir trendin devam etmesi için şu omuz hizasının altına veya üstüne geçip buralarda şöyle gitmesi lazım. Şuradaki bölge önemli. Küçük bir ilk ufak direnç diyebiliriz. İlk ufak dirençle karşılaşacağı bölge şu bölge olacak. Şöyle 4 saatlik de açarsanız daha net bir şekilde görürsünüz. Şurada bakın satıcılar aşağı doğru götürmüş. Bu satıcılar yine çalışırsa bu şekilde hareketler gelebilir gümüşte. Gümüş peki niye altının gerisinde kaldı? Çünkü bunda daha önceki altın gümüş grafiğinde değerlendirmiştik. Yine oraya açalım. Bakın dikkat ederseniz önce haftalıkta açıyorum. Evet, bakın burada bir dirençle karşılaşıyor ve dirençten satışı yiyor arkadaşlar. Bu yüzden bakın bu altın gümüş grafiği altın gümüşe göre daha fazla değerleniyor şu an. Ama eğer buradaki trend, bakın yukarı doğru trend bozulursa, ki direnç de şu an tam bir dirençten satış yemiş durumda. Eğer bu bozulursa ne olacak? Fiyat tekrar aşağı doğru gelecek ve şu bölgenin altına geçmesiyle birlikte daha da hızlanarak gümüş daha fazla yükselecek. Altına oranla gümüş altından daha fazla getiri vaat edecek, getiri sunacak. Onu da izleyerek görmüş olacağız zamanı geldiğinde.
Günlük olarak en son bakın şu çizgi önemli. En son bakın buradan destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak bölge burası. Bu bizim için değerli bir bölge. Eğer gümüş bakın altın gümüş karşısında şöyle bir değer kaybederse, en son dip seviyesinin altına geçerse, sonra daha fazla aşağı ineceğini düşünebiliriz. Şu bölge bizim için değerli ve bu bölge belirleyici olacak. Gümüş daha mı hızlı gidecek yoksa daha mı yavaş gidecek? Büyük ihtimal buradaki kırılım geldiğinde gümüş de şuradaki kırılımı bakın şu bölgedeki ya şurayı test etmiş olacak tahminimce, ya bu bölgeyi test etmiş olacak ya da şu trend çizgisini kırmış olacak. O zaman buradaki kırılımla beraber çok hızlı hareketler göreceğiz gümüşte. Ama altın burada daha fazla bu direnci aşıp daha fazla değerlenmeye devam ederse, o zaman gümüşteki grafik buradaki boşluğu doldurarak böyle yatay bir şekilde minik minik satışlar, alışlar göreceğiz. Burada bir akümülasyon, yani şu bölgede bir akümülasyon görebiliriz. Tabi her şey paranın gücüne bağlı değişiyor arkadaşlar. Bu bölgenin üzerine atması lazım. Bu satıcıyı eritmesi lazım. Ondan sonra daha güçlü bir gümüş göreceğiz. Altında da güzel bir alıcı geldi. Bunun devamının geleceğini, yani trendin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Her şey şu an altın için gayet pozitif olarak devam ediyor. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki destekler de kırılabilir. Tekrar satış gelebilir. Dirençler de kırılabilir. Güçlü bir alış gelebilir. Bunlarda her zaman hazırlıklı olmanız lazım. O yüzden parayı böyle parça parça idare etmek, parça parça alıp satmak her zaman faydanıza olur. Tek bir yerden tek bir seferde bütün her şeyinizi satıp böyle yüklü bir miktarda almak zarar ettirebilir. Tıpkı burada alanların çok sert bir satış yiyip, bakın şöyle buradan yukarı doğru trendin devam edeceğini düşünüp çok sert bir satış yiyip buradaki zarar mesela ne kadar oluyor? %6'lık bir düşüş geliyor. O yüzden burada stres ve sizi bitirebilir buradaki korku, panik. O yüzden böyle destekleri geldiğinde, biz bunu daha önce çizmiştik bu desteği. Buraya geldiğinde bunları değerlendireceğim. Buralardan alımları parça parça alacağım. Yukarıdaki dirençlerde de bir parçasını satıp tekrar aşağıdan yerine koymaya çalışacaksın. Bu şekilde bir ticaret yapmış olman senin faydana, ama tek bir yerde alım yapmak tabii ki tehlikeli. Bu dirençler şu an çalışıyor ama bazen dirençleri de kırabiliyor. Mesela şu bölgede alım yapanların aylarca, bakın buradaki bütün destekler kırıldı ve şuraya kadar geldi. O yüzden dikkat etmek lazım. Şu an yönlü yukarı pozitiflik devam ediyor. Ta ki negatife dönene kadar biz de burada ticaret yapmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.